سلام تركي سلام الجيري فيها بها الجيري ناكلوا ونشربوا الحمد لله او نكذبوا. Brother. Habdi. حدك Habdik. Enchanté Selçuk. Bu kalede İspanyolların yapmış olduğu Santa Cruz Kalesi. Burası da Osmanlı'nın yapmış olduğu cami aynı bölgede. الجيري فيها بها الجيري ناكلوا ونشربوا الحمد لله او نكذبوا. Merci beaucoup. دغيا Merci beaucoup. İnsanlar böyle samimi. Selamun aleyküm. Ça va bien? Elhamdülillah, elhamdülillah. Abi de burada otlar satıyor. Evet, çok güzel otlar satıyorlar. Şu nane, gerisini de tanımıyorum yani. Merci beaucoup. Au revoir, à tout à l'heure. Abdelkadir. Abdelkadir. Selamun aleyküm. Sidi Abdelkadir. دور على عراق دور عيال الجيري Merci beaucoup. هيا كتمان ديني Bakın hurmanın kaç türlüsünü, ne kadar ürünlerini satıyorlar. Ne kadar Aljeryen, Türk Aljeryen. Hepsi Cezayir hurması bunların. Cezayir'in hurmaları böyle satıyorlar. شغل حاجتك Evet, böyle görüyorsunuz. Dalından toplayıp satıyorlar. Bir tane yine şöyle deneyeceğim. شغل حاجة واحد تركي راه عندي غير Mükemmel ya. Kuru incirler de böyle satılıyor tabi. Bakın şöyle. Abim sattığı her şeyi sergiliyor. Hepsi bunların başka model. اولي جاتو 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 Gato. ها Aha. ها يديروا جاتو ها Herhalde bu da şey. ها Çekirdeği çıkartılmış olan. ها Aha. ها روح تروح روح ارفتها ارفتها İşte görüyorsunuz arkadaşlar, böyle dalından koparıp paketleyip satıyorlar Cezayir'de. Çok güzel. C'est bon. C'est bon Merci beaucoup. هيا انا وياك يا دروك هيا انا وياك هيا انا وياك ها Türkiye selam. ترك سلام 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 تركي سلام Pazarları gezmesini, dolaşmasını seviyorum arkadaşlar. Şehirdeki genel yaşamı anlamamız açısından bence güzel oldu. Şimdi şeye çıkacağız. Artık şu Santa Cruz Kalesi'ne çıkalım ve oranın hikayesini de size orada anlatayım. Teleferiye buradan biniliyormuş arkadaşlar. Şimdi şuradan teleferikle şöyle göstereyim hatta. Teleferikle arkadaşlar yukarı şuradaki kaleye çıkılıyor. Santa Cruz Kalesi. Akdeniz şöyle aşağıda zaten görüyorsunuz şu tarafta. Arkadaşlar bu arada bu bölgeye geldim ama yani bir arkadaş sağ olsun yine yardımcı oldu. Burada telefonunu, kameranı falan çıkartma diyor. Bakın şuralar çok güzel. Eskişehir bölgesi yüksek ihtimalle. Kale. Osmanlı Kalesi diye düşünüyorum ya da başka bir şey de olabilir. Bakacağız. Yukarıda Osmanlı'nın bir kale yaptığını biliyorum. Şimdi oraya çıkalım. Teleferikler de şurada gidiyor. O teleferiklerle kapalı. Daha yukarıya kadar çıkacağız.
Giriş bu taraftan arkadaşlar. Teleferik şurası. Şuradan herhalde biletimi alıp yukarı çıkacağım. $100 arkadaşlar. Şöyle çıkalım bakalım. Bismillah. En son buna yani böyle bir şeye Rusya'da Dombay'da binmiştim. Bu arada gidiş dönüş bilet $100. Yani yarım dolar. Yukarı doğru çıkacağız. Şu en tepedeki kaleye. Bayağı da hızlı gidiyormuş bu arada. Aşağıda da mezarlık var şu an. Şu bölge. Şehrin güzel bir manzarası var arkadaşlar, size orayı da göstereceğim tabi. Evet, yaklaştık kaleye doğru. Bu arada şuraya da bir ev yapmışlar galiba, artık o ev midir nedir? Arkadaşlar bayağı yükseldik. Geldik arkadaşlar zirveye. Arkadaşlar buraya geldim, ulaştım. Şimdi şu arkamda Osmanlı zamanından kalma bir cami var. Osmanlı'nın yaptığı cami. Santa Cruz Kalesi ise aşağıda şurada. Taksiyle gideceğiz. Brother. Habdik. Enchanté Selçuk. Şimdi size kaleyi de göstereyim arkadaşlar şuradan. Aslında görmek istediğim yer burasıydı. Şu aşağıdaki kale. Oraya taksiyle gitmek gerekiyor. Ya da yürüyebilirsiniz de taksi ucuz. Öyle gideyim. Önce şu camiye bir girelim. Arkadaşlar şehrin gerçekten de muhteşem bir manzarası var. Bakın şurası Oran şehri, falezler. Buradan sonra da o falezlere aşağıya sahile gideceğim. Tabii şu kaleyi de gelmişken göreyim. Oraya kadar bir çıkayım. Evet, bu Osmanlı'nın yaptığı cami. Hi. Ja, alles abi. Burada arkadaşlar da görüyorsunuz, fotoğraf çekiliyorlar. Şöyle şehir manzarasında. Gerçekten de kocaman. 1,5 milyon nüfusu var bu şehrin. Cezayir'in de ikinci büyük şehri. Camide böyle. Şimdi şöyle anlatayım. Bu tepe, burası oranın en yukarıdan, gördünüz zaten şehri yukarıdan gören bir tepe. Burası bayanlar için giriş, şurası da erkek girişi. Tam o tepeye yapılmış olan bir cami. Osmanlı döneminde yapılmış bir cami. İçeriği de hatta şöyle biraz göstereyim size. Caminin içi de böyle sevgili arkadaşlar. Evet. Bakın ve şu an namaz zamanı. Arkadaşlar, İspanyollardan bahsetmiştim bir önceki videoda. Daha doğrusu Oran şehri önce İspanyollar tarafından
işgal edilmiş, fethedilmiş. Yani buralar 1509 yılıyla 1792 yıllar arasında İspanyol işgali altında kalmış. Bu kalede İspanyolların yapmış olduğu Santa Cruz Kalesi. Burası da Osmanlı'nın yapmış olduğu cami aynı bölgede. Santa Cruz Kalesi'ni arkadaşlar, Hazreti Muhammed öldükten sonra Müslümanlar artık bütün Suudi Arabistan'dan, yani bugünkü Suudi Arabistan'dan kalkıp Cebeli Tarık Boğazı'na kadar fethederek geliyorlar. Oradan İspanya'ya geçiyorlar Cebeli Tarık Boğazı'na ve bugünkü Fransa'daki Toulouse'a kadar tüm bölgeyi fethediyorlar. Ve şu an bile hala aslında İspanyollardan daha uzun süredir Araplar şeyde yaşıyorlar, yaşamış durumdalar. Endülüs Emevilerinin yani devlet süresi İspanya'nın ömründen, İspanyol krallıklarının ömründen daha uzun halen İspanya'da yaşamış durumdalar. Ve tabi bunun ezikliğiyle, artık bunun şeyiyle, ne dersiniz ona, bunun intikam hissiyle Reconquista başlayınca, yani yeniden geri alma başlayınca, gerisini de arkadaşlar Santa Cruz Kalesi'nde anlatayım size. Yusuf, haydi gidelim. Evet, taksiyle böyle buradan. Let's go, let's go. Let's go. Arkadaşlar, İspanyollar burayı aldıklarında bu tepeye, buraya kutsal haç dikiyorlar. Zaten Santa Cruz İspanyolca'da kutsal haç demek. You can go please. Yes. İspanyolca'da Santa Cruz kutsal haç demek. Buranın ismi de Santa Cruz Kilisesi. Evet, şu yukarıya da şato, yani kale dikiyorlar. O kaleyi dikiyorlar 1509 yılında burayı aldıkları zaman. Şimdi hem aşağıya ineyim, daha doğrusu bu kiliseyi göstereyim. Daha sonra yukarıda bakalım, çıkmak çok zor değilse çıkacağım. Çünkü çok sıcak aslında. Böyle şeyleri çok fazlasıyla yapıyorum ama sıcak olduğu için biraz zorluyor şu an. Toplam görünümü ya da eski tarihi görünümü bu şekilde zaten aşağıdan baktığınızda. Ben şu an buradayım. Şuraya da çıkacağım. Arkadaşlar, kilisenin tabi gördüğünüz gibi çok da güzel bir manzarası da var. Zaten arkadaşlar karşısı İspanya, Alicante, Almeria ve bir şehir daha var şurada. Andalus, yani Endülüs, Andalusia diye geçiyor. İspanyollar buraya kiliseyi dikiyorlar. 1509'dan 1792'ye kadar da burada hakimiyetlerini devam ettiriyorlar. Ancak 1792 yılında Oran şehrinde, yani Vahran şehrinde bir deprem oluyor. Deprem sonrasında artık buradaki şeyi toparlayamıyorlar. Güçleri de azalıyor. Ve Osmanlı alıyor burayı. Osmanlı'ya katılıyor. Aldıktan sonra da Osmanlı az önce yukarıda gitmiş olduğumuz camiyi yaptırıyor. İçeride de Meryem Ana'nın bir heykeli var. Kilitli kapı, girmeye izin vermiyorlar. Yani Osmanlı aldıktan sonra oradaki camiyi yaptırıyor, haçı yıkıyor ve artık burası Müslümanlarındır demek istiyor, diyor yani. İçeri girilemiyor galiba, yani buranın kapısı kapalı. İçeriye giremedim. İlk yapılanlar bunlarmış. Evet, orijinal olanları buymuş. Yenilemişler ve bu da tabi buraya haçı 1509'da dikiyorlar. Fakat kilise 1509'da yapılmamış. Daha sonra yapılmış. 160 yıllık dedi hatta kilise için. İçeriye ama giremiyoruz. Hafta sonları girilebilir. Burası tabi yenilenmiş, restore görmüş hali arkadaşlar. Ancak söylediğim gibi 1509 yılında buraya Santa Cruz Kilisesi, yani haç dikiliyor ve daha sonrasında Santa Cruz Kilisesi inşa ediliyor. İşte bu yapı yapılıyor. Gördüğünüz gibi oraya da Hazreti İsa, yanılmıyorsam, onun bir heykelini koyuyorlar. Şöyle yine buradan da manzarayı göstereyim. Tabi Osmanlı
Artık burayı alınca 1792 yılında, daha doğrusu Vahran eyaleti Cezayir Beylerbeyliğine bağlanınca burası artık Müslümanların kontrolüne geçmiş oluyor ve haç iniyor. Daha yüksek konumda olan buradan görünüyor mu bakayım. Şu tarafta az önce gittiğimiz işte camiye, yani camiyi inşa ediyor Osmanlı biraz daha üstte. Arkadaşlar kilisenin ve şehrin tabi çok da güzel manzarası var buradan. Tamamıyla ayağınızın altında bütün şehir. İspanyolların denizi ve bütün şehri kontrol etmek için yaptırmış olduğu kalede bu yukarısı. Fort Santa Cruz. Buraya kadar çıktım. Orada construit au 16. siècle par Rem Espagnol, restauré de 1854-1860 par le jeune militaire français. Evet, 16. yüzyılda İspanyollar tarafından yapıldı. 1854-1860 yılları arasındaysa Fransa askerleri tarafından tekrardan restore edildi yazıyor orada. Tabi buradan şehrin daha bir ihtişamlı görüntüsü ortaya çıktı. Arkadaşlar yani gerçekten şunu da söyleyeyim. Kalede bu arada kapalı, içeri girilmiyor. Ben içeride girilip ziyaret edilebileceğini düşünmüştüm ama maalesef kilitli kapısı. İçeri giriş yok yani. Ama şunu söyleyeyim, yani buralara bugün turist olarak gelmek bile bir zorluk yani. Yarı yolu taksiyle geldim, işte ne bileyim, işte şeyle geldik, ne o, teleferikle geldim falan. Buraya ancak çıkabildim. Bunu siz buralara, bu binaları nasıl yaptınız ya? Eski zamanların insanları ya daha güçlüydü ya da arkadaşlar biz güçsüzüz. Çok rüzgar var ama arkadaşlar size biraz bu tarafı da göstereyim. Yani burası artık Fas tarafına giden yol. Zaten doğal bir liman Oran şehri. Şöyle Akdeniz görüyorsunuz ve şehirde böyle. Fas'tan Tunus'a kadar da Cezayir'in sahil uzunluğu 1644 kilometre imiş arkadaşlar. Manzaraya bakın. Evet, şimdi ben artık aşağıya ineyim ve bir şeyler yiyeyim bakalım. Arkadaşlar şimdi geri dönüşe başlıyorum. Teleferiye gideceğim. Aşağıya inelim. Aşağıda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yorulmuşum ya. Ben tekim diye bu arada beni tek aldı. Arkadaşlar aşağıya indik, şimdi taksiye bindim. Size biraz da bu tarafları göstereyim. Tabi yemek yemeye gidiyorum önce. Bir restoran buldum. Yemeğimizi yiyelim. Bu bölüm biraz daha fazlasıyla böyle otellerin ve yeni binaların olduğu yer. Teşekkür ederim. Bir ben teşekkür ederim. Selam aleyküm. Arkadaşlar bu restoranı buldum internetten. Bakalım nasılsınız? Selamun aleyküm. Selam. Arkadaşlar restoran burası, gayet güzel. Orada yemek yapıyorlar. Burası da şeyleri herhalde, mangalları. Oturalım bakalım. Şöyle oturayım. Menü bu. Işık yüksek ihtimalle parlıyordur ama hemen anlatacağım. Şurası gördüğünüz gibi Arap mutfağı. Menüleri de böyle. Siz de ilgilenirseniz durdurup bakın, fiyatlarının hepsini görebilirsiniz. $1 220
Algeria, Cezayir dinarı. Fiyatları ona göre belirleyebilirsiniz. Şimdi ben yemeklerimi söyleyeyim. Let's start. Okey, sağ olsun bu kardeşimiz bana şimdi yemeklerden yardımcı olacak, hangilerini söyleyebileceğimi, ve İngilizce biliyor kendisi. Hi. Hello, how are you everyone? And welcome here. Thank you so much. What is your name, my friend, firstly? It's Abdul. Abdu. Yeah. Okay, nice to meet you. My name is Selçuk. Ah, welcome. Welcome, Thank Selçuk. you. So, which food do you recommend me to eat here? Here it's like shawarma. Okay, shawarma. With potatoes Mhm. here. And also some Algerian hangisi? Algerian food. This Syrian food. Syrian food. Yeah. Okay, Arabic food finally. Yeah, Arabic food. Okay. Like tahina, tabbal, and also I want salad. one hummus. Hummus. here. Hummus one. This Okay. one is hummus here. And And one kebab. ya kebbe istiyorum bir tane, bizdeki içli köfte gibi. It's very very delicious. Really delicious. We have in Turkey also. Thank you so much. Thank you. Evet arkadaşlar, bir de böyle bir kebap geldi. Tavuk döner yani. Humus ve bir tane de içli köfte bizdeki ismi. Burada kabbe diyorlar buna. Şimdi bunları deneyeceğim inşallah. Evet arkadaşlar, sofram gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu da Cezayir'in kendi kolası. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Bakalım şimdi bunlar çok diyebilirsiniz ama inanın size göstermek için söyledim biraz da. Ve tavuk döner geldi bir tanesi. Yemeğimi yedim. Toplam o masa için 9 dolar ödedim. Yani 2050 dinar. Ve şimdi de otelime gidip artık dinleneceğim. Yani bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın, mutlu kalın. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.